Sevgili dostlar, merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. İnsanları uyarmak, insanları doğru yola sevk etmek, insanları hakka, hakikate davet etmenin usulü, adabı, şekli, tarzı ne şekilde olmalıdır? Bunun üzerine konuşmak istiyorum. Yine Şeyh Sadi Şirazi bugünlerde okumalarını yapıyorum. Çok etkileniyorum. İnsanları uyardığın zaman, uyarmak durumunda kaldığın zaman ölçülü ol ki ne düşman olsun ne de kırık kalp. Belki düşman olmayabilir ama kalbi kırık olabilir. Talebelerimiz bile küçücük, yaşça çok küçükler ama gururları çok yüksek. Kendi yaptığı hatayı bile kendisine söylediğimizde ne kadar üzüldüğünü fark ediyoruz. Halbuki o hatayı biz yapmıyoruz, o yapıyor. Ama onu düzeltmek bizim vazifemiz, boynumuzun borcu. Toplumun içinde araba kullanmayı bilmeyenlere araba kullanmayı gösterirken gurur kibir yapıyor. İşte konuşma adabı, usulü, hitabet eğitimi almamış olanlar, televizyonda, radyoda program yaparken konuşmalarını yanlış icra etmeleri hususunda kendilerine nasihatvari güzelce söylememize rağmen gurur kibir yapıp hemen böyle bir kendini koruma, kendini yukarı çekme, daha iyi biliyorum duyguları. Vallahi biz düzeltenlere biz teşekkür ediyoruz. Bize nasihat edenlere binlerce kere teşekkür ediyoruz. Çünkü nasihat insanı doğru yola sevk eder. Hele kalpten gelen tertemiz duygularla yapılan düzeltmeler, nasihatler ise insanın dünyasını da ahiretini de kurtarır. Ölçülü olmak demek, mesela arabayı şöyle kullan yerine şöyle yaparsan daha güzel olur diye düşünüyorum. Böyle yaparsan daha sürüş emniyeti sende kalır. Karşıdaki insanlar da endişe etmezler. Sinyali verirsek dönüş hakkında arkadaki araçlar bize vermek zorunda kalır. Tabii ki böyle yapman senin için daha iyi olur. Yine sen bilirsin. Yine de sen bilirsin dediğinizde sen bilirsin ama şöyle yapsak daha iyi olmaz mı gibi ifadelerle gururu okşayarak, gururu zedelemeden, karşıdaki insanın çapsızlığını yüzüne vururca değil de sevgi dilini hakim kılarak, onun için söylediğini kendisine hissettirerek bu duygu, düşüncelerle hareket etmekte fayda var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde hitap ederken tebliğ ettim mi diyerek insanları da şahit tutuyor, Allah'ı da şahit tutuyor. Her şeyin bilgisi kendisine verilmesine rağmen son derece mütevazi bir peygamber. Dünyanın bütün hallerini, işlerini ticaret yapmış birisi olarak devlet başkanı kimliğiyle kendisi bizzat bilmesine rağmen yine de insanlarla istişare ediyordu Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İstişare ederken karşıdaki insanlara nasihat vermek durumundayken "Eddînun nasiha", din nasihattir buyuruyor. Biz birbirimizi düzeltemedikten sonra bir araya gelmemizin ne faydası var ki? Ama kalp kırmadan filancı böyle yaptı ha 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 diye gülmek değil. Bazı arkadaşlarımız farklı eylemlerde bulunabiliyor ama şöyle yapılsa daha hoş olur dediğinizde o yanlışı yapanlar zaten biliyorlar kendilerini ve kendilerini düzeltmek için çaba sarf ederler. Örneğin camide hutbeyi irade ederken hatiplerimiz bu haftaki cuma hutbemizin mevzusu ikisini de söyleyebiliyorlar. Filanca husustadır. Bir defa hitabette bugün size şundan bahsedeceğim diyerek yazılı metni okuyarak başlığı okumak yakışık bir ifade değil.
İnsanlar merak etmeli sizin ne konuşacağınızı. Meseleye giriş etkili olmalı. Meseleye direkt hikayeyle giriyorlar. Ama filanca kişiyi taklit ederek, böyle değil. Hikayeyle girildiğinde camide hoş olmuyor. Televizyonda hoş olabilir. Birilerini taklit edeceğiz diye, aynı şeyi burada tutar diye yapmayalım. Televizyonda reyting rekorları kırmış kıymetli hocamızın konuşma tarzını siz eğer cami hitabetinde kullanıyorsanız yanılıyorsunuz. Aynı hocayı camiye çağırın, caminin hitap şekli çok başkadır. Orada bambaşka konuşur. Aziz dostlar, meseleleri şahsileştirmeden konuşmak zeka işidir, ahlak işidir. Meseleleri gündemden seçmek korkusuz olmak ve ahlaklı olmaktır. Meselelerin iç yüzünü, varsa kusuru kendinden bilip iyiliği başkalarından göstermektir. Biz naciz insanlar olarak kendimizi de nezaket gösterelim, mütevazi gösterelim derken yerin dibine sokarak, kendimize hakaret ederek ifade etmek de muhatapları, dinleyenleri, sizleri üzer. Onun için gönüllerde kıymet bulanlar o gönüllerle beraber yaşarlar. Ama farklı bir cemaatin mensubu, farklı bir siyasi partinin mensubu, farklı memleket, yani farklı etnik grubun içinde olanların hakkında konuşmak, bunlar hassasiyet gerektiren şeyler. Zira dini, diyaneti, maneviyatı konuşurken ötekileştirmeden konuşmak maharettir. Sevgi dilini hakim kılarak konuşmak maharettir. Konuşmanın yanı sıra bunu uygulamaya geçirmek de maharettir. Yani sizin şu anda kamera karşısında araç kullanırkenki hitabınızla arabadan indikten sonraki yaşam tarzınız bambaşka ise konuşmanızın bir anlamı yok. Konuştuğunuzla yaşadığınız bir olmalı. Konuştuğumuzla yaşadığımız bir olmuyorsa kendi kendimize yalancı oluruz. Allah korusun. Bir insan konuşurken ses tonu gönüllerde tınlıyor, çınlıyor, yerini buluyorsa o insan Allah için seviyor ve seviliyor demektir. Ama sesin tonunu ayarlayıp Türkçeyi ya da hangi dilde konuşuyorsa o dili muhteşem bir şekilde irade edip filanca konuşanların birebir taklidini yapıp gönüllerde yer bulacağını zannediyorsa bazı arkadaşlar, bu böyle olmuyor. Sesi, konuşmayı, tarzı, usulü, uslubu, hitabeti taklit edebilirsiniz. Ancak ruhu asla. Ruhu taklit edemezsiniz. Aynı metni sahibi, hatibi okursa başkadır. Aynı metni onu kopyalayan ve o metni çalan ve o metnin üzerinden ilim yapmaya çalışan filanca kişinin gönüllerdeki yer bulması başkadır. Aziz dostlar, taklit önemlidir bir dönem ama takyit, yani yerini bulması bambaşka bir durumdur. Allah inşallah sevgiyle, güzellik ile hayatı yaşamayı, anlamayı ve başkalarıyla paylaşabilmeyi hepimize nasip eylesin. Bu dünya bir gemi, akıl yelkeni, fikir dümeni ve insan gerçekten bu değerleri en güzel şekilde çalıştırır. Adaleti, hakkaniyeti, liyakatı, sevgiyi, feraseti göz önünde bulundurursa hayat bambaşka yol alır bizler için. Bizi bambaşka yerlere taşır, unutmayalım. Onun için sevgi dilini kullanarak insanlara hitap etmeyi unutmayalım. Sevgi kapıları açar, gönülleri açar, yolları açar. İnsanların gelecekle ilgili planlamalarında gerçekten akış gücü verir. Onun
aktardığı, naklettiği nokta hiç kimseyle tartışılamaz. Öyleyse gelin hayatın zorluklarının içerisinde bizi kolaylaştıracak, güzel güzel yerlere eriştirecek hamleleri yapmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Bereketli bir insan olmak istiyorsak Hak Teala ile aramızı iyi tutacağız. Onun çok sevgili kullarına da övünç, gurur besleyeceğiz. Bu kadar dostum var, bu kadar arkadaşım var, bu dostlarımla iş yapmaktan onur duyuyorum diyerek mesafe kat edeceğiz. Şikayet ederek, onları beğenmeyerek hiçbir yere varamazsınız. Gururu, kibiri ayakları altına alan bu dünyada yolunu alır. Manevi alemde de yolunu alır. Allah bu seyrimizi, seferimizi en güzel şekilde tamamlayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Sevgiyle hakim kalın.